Ses geldi mi? Geldi. Tamam. Merhaba. İsmim Yavuz Kuban. Gökhan Bey'in dediği gibi AstraZeneca şirketinde çalışıyorum. Biz bir farma şirketiyiz. İsmim doğru demiş. AstraZeneca'da Orta Doğu ve Türkiye'nin IT direktörlüğünü yapıyorum. Bir nevi danışmanlık aslında yapıyorum artık. Operasyon işlerle ilgilenmiyorum. Ve bu iş içinde EBA nerede yapıyor, ne eder onları biraz size anlatacağım. Başlamadan önce Onur Bey bir şey bahsediyordu. Ben dayanamadım, oraya bir takılmak istiyorum. Demin bahsediyordunuz ya hani eskiden odacılar her şeyi bilirdi. Bugün de biz biliyoruz. Biraz da öyle bir şey oldu. Çağımızın odacıları biz olduk diyeceğim demeyeceğim ama takılmadan da edemeyeceğim. Şimdi bugün sizlere 7 yıllık bir AstraZeneca EBA hikayesi anlatacağım. Hepsini de 7 slaytta anlatacağım. Onun için haliyle biraz özet olacak. Biraz da haliyle yine AstraZeneca renkleriyle bezenmiş olacak. O öyle bir mecburiyet var tabii. Bir de şöyle bir not edeyim başlamadan önce. AstraZeneca çok şiddetli kurumsallaşmış bir şirket. Şimdi biz EBA'yı bu kurumsallaşmışlık çerçevesi içinde kullanıyoruz ve EBA'yı çok başka yerlerde de kullanmak mümkün. Onur Bey yüzlerce şeylerden bahsetti. Bir püf noktası var aklımda benim orada. EBA'yı nerede kullanacaksınız ve nasıl kullanacağınıza çok iyi karar verin. Çünkü her işe de aynı şeyi kullanmak ben nerede gördüysem problem oldu genelde. Onun için hani orada böyle fokuslanmak önemli bir konu diye düşünüyorum. Her işe gelir ama her iş içinde kullanmayın gibi böyle bir işe başlamadan bir özetim var. Şimdi bunu çalıştırabilirsem. Çalıştırdım. Şimdi önce sunumun bir anlam verebilmesi için bir AstraZeneca ile ilgili biraz bilgi vereceğim. Biz dünyada ve Türkiye'de ilk 10 ilaç şirketi içindeyiz. Bazen 5, bazen 10. O civarlarda bütün dünyada dolaşıyoruz. Ciromuz dünyada 28 milyar dolar. O alışık binleri unutuyoruz genelde. Türkiye'de de yaklaşık 200 milyon dolar bir iş hacmimiz var. Dünyada 50 bin civarında kişi çalışıyor AstraZeneca'da. Türkiye'de de 500 civarında. Yani Türkiye küçük, orta çaplı bir AstraZeneca ülkesi olmakla beraber yine oldukça Türkiye içinde büyükçe bir şirket sayılır. AstraZeneca'nın yıllık Ar-Ge harcaması, tabii IT Ar-Ge harcaması olmuyor. 4 milyar dolar civarında ilaç geliştiriyoruz. Bizim işimiz budur. Ama IT harcaması da 1 milyar civarının biraz doların üzerindedir yaklaşık şirket içinde. Onun için de hani IT ile de bayağı ilgileniyoruz. Dünyada 100 milyondan fazla insan bizim ilaçları kullanıyor. Çok enteresan bir şekilde bir de 2023 hedefimiz var bizim de. 2023'te de bunun 200 milyon olmasını hedefliyoruz. Haliyle tabii o zaman ciromuzda 2 katına çıkacak diye bir beklentimiz var. Onkoloji, diyabet, kalp sağlığı ve pulmonoloji ile ilgileniyoruz. Onlar bizim ana stratejik hedeflerimiz. Onun dışında da ilaçlarımız var ama demin software ile ilgili söylediğim gibi ilaç firmaları da çok yoğun bir şekilde fokuslanıyorlar ve ancak stratejilerini öyle geliştirebiliyorlar. Her işe uzanamıyorsunuz. Eskiden vardı o ama her işe de ulaşamıyorsunuz. Farma endüstrisinin bir de çok enteresan bir yanı var. Her bir şeyimiz kontrol altında. Yani ne satıyoruz, kime satıyoruz, kime kaça satıyoruz, doktora ne diyoruz, hangi doktora kaç kere ne dedik, hangi doktorla senede kaç kere çalışıyoruz, hangi toplantıya çağırıyoruz, hangi toplantıya hangi doktor geldi, hangi numuneyi hangi doktora kaç kere verdik ve onun da limitleri var. Ve senelere bağlı limitleri var. İşte hangi şirkete kimin için ne para veriyoruz? Tabii eskiden her şirkette bu açıkta değildi. Bizim için her şeyi sorarlardı. Şimdi e-defter, e-fatura falan konuştu. Biz onları uygulamak zorunda kaldık bile. Bizde hepsi onların faal. Şu anda çalışıyorlar. Ve bir komik bir yanı daha var bizim açımızdan. Bizim bütün bu kontrol edilen şeyler bizim dışımızdaki şirketler tarafından karar veriliyor. İşte Sağlık Bakanlığı veriyor, SGK karar veriyor, FDA karar veriyor, işte Avrupa İlaç Birliği karar veriyor. Bunların hepsinin kararları birileri veriyor ve ondan sonra tepemize harici auditörlerle de biniyorlar. Senede 1-2 her konuda da böyle geliyorlar. Bizi şunu nasıl yaptın, bunu nasıl yaptın filan gibi böyle sorular sorarlar. Böyle olunca da bu auditlere cevap verebilmek için ve vermezseniz de böyle belgelerle bahsediyor. Bir
bir bilgi vereyim. Evvelki sene demeyeyim de işte 5 sene önce Amerika'da yine böyle bir ilaç şirketi auditinde ve bunlar hepsi global oluyor. Bize olmadı ama başka bir şirkete mesela bilmem ne belgesini sunamadığı için 2 milyar dolar ceza kestiler. Yani cezalar da böyle. Dolayısıyla bütün ilaç şirketleri inanılmaz bir şekilde her şeyi kuydu altına alıyorlar. Her böyle burnunuzu kaşıdı mı onun kaydı bir yerde olacak. Şimdi bütün bu çerçevede şimdi biz bu EBA'yı ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Birazdan geleceğim. Bir slaydım daha var. Şimdi AstraZeneca bu çerçevede ne işler yapıyor? Şimdi AstraZeneca'da tabii ki böyle bir sürü global software'lerimiz var. İşte SAP'miz var, global CRM sistemimiz var, global HR sistemlerimiz var. Bunların hepsini kullanıyoruz. Aynı zamanda son bir sene içinde de çok büyük bir IT değişimi yaptık ve hemen hemen her bir şeyimizi de cloud'a taşıdık. Yani bir sene içinde HR operasyonlarımızı taşıdık, CRM faaliyetlerimizi taşıdık, Office'i taşıdık. Yani ne var ne yok gidiyor. Şimdi bu büyük sistemlerin ve cloud'a giden sistemlerin hepsinin bir tane çok tek böyle bir ortak özelliği var. Onların da global ve tek proseslerin olması. Böyle olunca bunları global şirket sistemlere paketliyorsunuz ve postalıyorsunuz. Ama proseslerin farklı olduğu yerlerde problem oluyor. Şimdi onlar da genelde küçük prosesler oluyor. Onur Bey de buna benzer bir şeyler söyledi demin. Biz AstraZeneca'da onun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani işte demin bahsettiğim 100 tane ülkede çalışıyoruz. O her bir ülkenin ayrı kanunları var, ayrı araştırmaları var. Dolayısıyla her ülkenin de minik prosesleri var. Onları işte her biri için bir kayda kuyda koyma sistemi de yapamadığımız için böyle herkes büyük bir sıkıntı içinde bunları nasıl yapsak diye uğraşıyor. Genelde de kağıtlarla uğraşıp duruyorlar hala. Kağıtlar çok büyük problem bizim için. Dolayısıyla böyle biz şirket olarak da bakınıyoruz workflow sistemlere. Böyle değişik deneyimleri var. Kimileri SharePoint üzerinde çalışıyorlar, patlıyorlar. Kimileri onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Biz de Türkiye olarak 2007 senesinde EBA ile tanıştık. Ve o zamandan beri de bayağı kullanıyoruz. Nasıl kullandığımızı birazdan daha da anlatacağım. Büyük şirketlerde demin de bunu bir daha bir anlatayım da biraz da neşelendireyim belki ortamı diye. Şimdi 100 tane ülkede 40 tane süreç yapsanız, bir de onlara bir software yazsanız, işte çarpma, bölme, bakımı bayağı zor oluyor. Ben geçen bu sene başında bizim Dubai'de böyle bir yazılım işimiz vardı. Adam biri oturmuş 5 tane workflow için 40 bin dolarlık bir software anlaşması yapmışlar. Ben de bunlar hop dedim. Ondan sonra böyle bir EBA çalışmamız oluverdi oralarda. Yani özetlersem biraz dağıldım belki ama kuralların ve denetimlerin çok olduğu yerlerde ve iyi uygulanmış workflow sistemleri şirket içi kontrolleri uygulanabilir hale geliyor. Böylece denetimciler de kapınızı çalıyorlar, listeyi ver diyorlar. Siz de veriyorsunuz, onlar da paşa gidiyorlar. Siz de ceza yemekten kurtarıyorsunuz. Beraberinde yazılım geliştirmeye göre maliyette çok acayip azalıyor. Bu Dubai'deki projede 5 yerine 20 tane workflow'u paketleyebildik aynı maliyete. O da hediyesi geliyor. Daha sonra bakım kolaylığı da beraberinde geldi. Benim kişisel fikrim tabii burası, yani hani bu ders vermiyorum ama geniş kitlelerin kullandığı tek tip proseslerde, süreçlerde bana göre yine büyük özel yazılımları kullanmakta fayda var. Yani ilk böyle büyük şirketlerde çalışmaya gittiğimde her iş için Lotus Notes kullanmaya çalışıyorlardı ve her yerinden de patlıyordu. Her güzel software her işe gitmez. Benim öğrendiğim budur. O yüzden hani neyi nerede kullanıyorsunuz iyi tartmak lazım. Biz de öyle tartıyoruz. Yani AstraZeneca'da büyük proseslerimiz var. Onlara büyük sistemler gidiyor. Hatta onların bakımları da artık neresinin olduğunu bile bilmediğim yerlerde cloud'larda bakılıyor. Ama her ülkeye spesifik olan şeyleri de lokal olarak manevra ediyoruz. Şu anki hikayemiz bunları daha da pratik şekilde manevra etmeyi nasıl ederiz ona bakıyoruz EBA'yla. Şu hesap diyordum. Şöyle hesabı görmenin başka bir yolu var. Böyle biraz Almanca atasözü. Hani 5 tane buzağı yerine bir sürü minik hayvan mı tercih edersiniz? Öyle değil aslında. 5 tane buzağınız varsa 5 tane büyük sistem kullanırsınız. Onun derdiyle uğraşıyoruz. Ama bir sürü küçük şeyiniz varsa onların da derdi çok.
Yani derdim onu bir anlatmaktı. Yani küçük prosesleriniz varsa, onlardan da çok varsa onları zapt etmenin iyi bir yolunu bulmanız lazım. Onları isteseniz de 5 tane buzağın yerine koyamıyorsunuz. Yani bu minik minik hayvanlar topluluğu bütün şirketlerde var. Şimdi biz EBA'yı ne yapıyoruz? Şimdi biraz böyle reklam gibi olacak ama çok memnun kaldığımız için de ben de buraya geldim, anlatıyorum ne yaptığımızı. Türkiye'de Onur Bey bir liste yaptı. Bizim sadece Türkiye'deki listemiz Onur Bey'in listesinden daha uzun aslında. Yaklaşık sadece Türkiye'de 40 iş akışında kullanıyoruz. Ama her iş içinde kullanmıyoruz. Yani büyük sistemlerin cevaz vermediği yerlerde kullanıyoruz. Biz harici iş ortaklarımızı aslında EBA'ya dahil ettik bile. Yani bir sürü prosesimiz var ki mesela bazı işlerimizi dışarıya verdik. O dışarıya verdiğimiz işteki iş ortaklarımız doğrudan bizim EBA'ya bağlanıyorlar. Bir nevi böyle cloud EBA'sı yaptık Türkiye içinde. Oradan bağlanıyorlar. Hem de yani birden fazla şirket, işte depomuzu işleten şirket bağlanıyor, işte kitaplarımızı dağıtan şirketler bağlanıyor. Böyle biraz tabii kendimiz yaptığımız için biraz böyle çok official bir cloud olmadı ama demin de konusu geçti. Bence şirketler arası bunu işlerin entegrasyonu çok iyi olacak. Özellikle sistematize ettiğiniz zaman iyi bir hale gelir diye görüyorum yani. Dediğim gibi Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde işte 20 tane iş akışı içeren bir projemiz var. Hatta geçen sene şey yaptığımızda da galiba bu BİMSER'in ilk harici temsilcilerinden bir tanesini beraber geliştirdik. Dubai'deki temsilcisi de biraz da bizim elimizden çıktı diye böyle bir övünüyoruz buralarda. Orası .NET'ten EBA'ya dönen bir projeydi. Cezayir, Orta Afrika ve Kuzey Afrika'da Orta Afrika ve Kuzey Afrika toplam yaklaşık 20 ülke oluyor aslında. Orada da biraz böyle bir rapid rollout projesi yapıyoruz. Türkiye'deki standart 4 tane en problem olan iş süreçleri oluyor. Farmada problem oluyor. Mesela doktor toplantısı yapıyorsunuz, hastanelere bağış yapıyorsunuz, işte küçük toplantılar yapıyorsunuz. Bu tür şeyler var ya da uluslararası kongrelere götürüyorsunuz doktorları. Onların onay ve iş prosesleri biraz karışık. Yani bir doktor toplantısı yapıyorum dediğin zaman çok kolay olmuyor. Mesela Türkiye'de bir örnek vereyim. Hangi doktor geldi? TC kimlik numarasını bakanlığa bildiriyorsunuz. Sunumda hangi doktor konuştuysa onunla senede kaç kere görüştüğünüzü ve ona kaç para vereceğiniz limitler dahilinde konuşması için. Doktorun göstereceği slaytları şirket içi medikal bölüm onay vermesi gerekiyor. Ondan sonra da toplantıya işte kime kaç para verdiniz onların da limitleri var. İç limitlerimiz var. Mesela bir toplantı yapıyorsunuz. Burada kahveye fazla para verirseniz bakanlık size kızdığı için onun da limitlerini kontrol ediyorsunuz. Böyle sadece bir tane küçük bir doktor toplantısı yapmak bile bizim için çok büyük bir iş olduğu için ve Cezayir, Orta Afrika ve Kuzey Afrika ülkelerinde bu şu anda kağıtta yürüttüğü için ya da yürümediği için bizim şirket olarak büyük bir risk olduğu için onları çok hızlı bir şekilde orada şimdi geliştiriyoruz ve o toplam 20 ülke civarında bir şeyi kapsayacak projeyi yılbaşına kadar bitirmeyi planlıyoruz. Yani öyle rapid rollout dediğim zaman hakikaten rapid yani. Şu anda hem Türkiye'de hem Dubai ya da Hindistan bazlı iş ortakları kullanıyoruz. Yani biz şirket içi geliştirmeyi kendimiz yapmıyoruz. Ama yani gereği de yok. Bu Dubai'deki firmayı geliştirirken yine demin bahsedilen o .NET temelli olma özelliği çok iyi bir şey olduğu gözüküyor. Çünkü yurt dışında da ya da geliştirmeci bulmak hakikaten mümkün oluyor. Çok böyle ezoterik acayip bir software kullanılmış olsaydı ona bakacak adam bulmakta problem olurdu. SAP danışmanlarına verdiğiniz paradan anlaşılacağı gibi. Yani orada genelde öyle oluyor o işler. Şimdi bu biraz bir reklam slaydı ama tamamen gerçek bir reklam slaydı. Bu gülümseme de o yüzden orada. Bu hikayeyi de tek tek okuyayım madem. Biz bunları aslında bu uzunca bir reklam listesine aldım. Bu gerçekten şu anda Türkiye'de kullandığımız EBA'nın özellikleridir. Yani hani güzel yani süreç bazlı delegasyon yapıyoruz. Bütün akışlar elektronik ortamda uyarı mesajları alıyoruz. Birisi işini yapmayınca patrona gidiyor, ispiyonlanıyor bir güzel. SOP'lerimiz iş akışlarımızla örtüşüyor. Yani SOP'ler gerçektir.
Ve SOP'ler çalışmadığı zaman da zaten hemen ortaya çıkıyor ve onlar düzeltiliyor. Audit tray'ler var. Denetimcilerimiz çok çok memnun bizden. Kayıt öncesi proaktif kontroller var. Yani mesela bir toplantıya 50 bin liraya yapacağım diyorsanız bakanlık listesine bakıyorsunuz. 50 bin lira çok, 5 bin liraya geçemezsin diyor. Sistem uyarıyor. iPad'den kullanıyoruz, iPhone'dan kullanıyoruz. Süreç modelleme oldukça hızlı ve güzel oluyor. Çoklu dil seçeneği bizim için çok önemli. Çünkü bizim süreçleri kolaylaştırıp hop 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 ihraç ediyoruz. Çok hoş bir şey. Geliştirme ekipleri çok kolay adapte oluyor. Biz o dediğim gibi Dubai'deki adamcağızları Bilal Bey web üzerinden eğitti. 2 haftada halloldu gibi ya da hadi 3 haftada diyelim. 4. haftada işi geliştirmeye başladılar. Yani hani abartmayayım ama o kadar da kolay geldi bana hani dışarıdan baktığımda. Süreç bazlı kural setleri var. Fiziksel arşivleme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Demin birisi bahsediyordu. Uzun vadeli arşivleme gerçekten bence şu anda teknoloji olarak halletmediğimiz bir konu. Bakılması gereken bir iş. Dedim böyle kötü bir şekilde bitirdim sunum ama hemen hemen bitti gerçekten. Bir şey daha vardı aklımda söyleyeceğim. Demin de başlamıştım. Her iş her yere uymaz. Biz şimdi şu gördüğünüz gibi Orta Doğu Afrika'da paket halinde EBA'yı kullanıyoruz. Şu anda böyle biraz bir test aşamasındayız. Demin bahsettiğim gibi şirket olarak böyle global platformlarımız var, stratejik platformlarımız var. Şu andaki en büyük eğlencem şimdi buradaki EBA maliyetleri, EBA geliştirme, bakım maliyetlerini bizim global platformlarla karşılaştırıp hangisini nerede kullanacağımızı bir toplu halde bir yere koymak olacak. Ama benim yani Pfizer'de çalıştım, Siemens'te çalıştım, Türk şirketleri olaraktan Karel'de çalıştım, askeriyede de biraz tabii çalıştım. Benim gördüğüm bu düzgün iş akışı sistemleri pek yok, kimse kullanmıyor hala düzgün. Bu kadar çok iş yapabilmelerine rağmen doğru yerde kullanmak çok önemli. Zamanında Lotus Notes'tan bahsetmiştim. O da bunun bir ağababası gibi mantık olarak gibi gözüküyor. Kendisi çok fena batmıştır. Oradan batışından hep beraber dersler alalım. Orada benim gördüklerimden bir tanesi her bir işe kullanılmaya çalışınca amacından sapmış oldu. Doğru yerde kullanmak çok büyük başarı getirecek. Ben hani sizin uluslararası projenizden çok ümitliyim. Eğlenceli, heyecanla da seyretmeye devam edeceğim. Çok teşekkür ederim.